Merhaba, bugün edebiyat tarihinin en sıra dışı ve en dokunaklı aşk hikayelerinden birine Franz Kafka ve Milena Jesenska'nın mektuplarla örülmüş dünyasına dalıyoruz. Bu neredeyse tamamen kağıt üzerinde yaşanmış, tutkulu ve bir o kadar da karmaşık bir aşkın hikayesi. Düşünsenize, daha ilk mektuplardan birinde Kafka aslında bütün ilişkinin dinamiğini ortaya koyuyor. Onların dünyasında iletişim ya mektuplarla ya da mektupların yokluğuyla yani sessizlikle kurulacaktı. 3 koca yıl ve bu inanılmaz yoğunluktaki aşk sadece bu şehirler arasında gidip gelen mektupların içinde var oldu. İşte biz de bu mektupların izini sürerek bu derin psikolojik dramın katmanlarını aralayacağız. Peki her şey nasıl başladı? Birbirinden bu kadar farklı görünen bu iki insanı bir araya getiren neydi? Gelin hikayenin en başına gidelim. Tamlı'ya baktığımızda sanki iki ayrı dünyadan bahsediyoruz, değil mi? Bir yanda Prag'da yaşayan, hastalıkla ve kendi içindeki şeytanlarla boğuşan, içe dönük yazar Kafka, diğer yanda Viyana'da mutsuz bir evliliğin içinde ama hayat dolu, cesur ve kararlı gazeteci Milena. Normalde yolları asla kesişmezdi belki de ama basit bir iş talebi her şeyi değiştirecekti. Evet, her şey bu kadar profesyonel bir istekle başladı aslında. Milena, Kafka'nın eserlerini çevirmek istiyordu. Ama o ilk mektuplardan itibaren mürekkep ve kağıt sadece bir iş aracından çok daha fazlasına dönüştü. İki ruhun birbirine dokunduğu bir alana. Ve yazışmaları inanılmaz bir hızla kişisel bir hal aldı. Ve çok geçmeden o mektuplar ikisi için de birer can simidine dönüştü. Özellikle Kafka'nın Milena'nın sağlığına dair duyduğu endişe aslında filizlenen aşkının en net habercisiydi. Milena bir mektubunda laf arasında hasta olduğundan bahsedince Kafka'nın dünyası adeta alt-üst oluyor. Mektupları bir anda acil tavsiyelerle, endişe dolu satırlarla dolup taşıyor. Kendi verem deneyimini onunla bir bağ kurmak, onun acısını anlamak için bir köprü olarak kullanmaya başlıyor. Kafka'nın kendi hastalığıyla ilgili çok ilginç bir teorisi vardı. Ona göre bu tamamen zihinsel bir çöküşün bedensel bir sonucuydu. Sanki beyni artık bu acıya dayanamıyorum demiş ve ciğerleri de merak etme ben bu yükü devralırım diye gönüllü olmuştu. Yani ruhsal acının bedende kendine bir yer bulmasıydı hastalık. İşte bu noktada o dostane endişe yerini artık bambaşka bir şeye bırakıyor. Tutkulu, yakıcı bir aşka. Kafka'nın gözünde Milena artık sadece bir insan değil, her şeyi ve herkesi tüketen bir ateş. Mektuplarını yazarken gördüğü tek şeyin bu ateş olduğunu söylüyor. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var, değil mi? Kağıt üzerinde bu inanılmaz yakınlığı kurarken Kafka'nın içinde büyüyen başka bir şey daha vardı. Bu aşkı gerçek dünyada yaşama korkusu. Bu onun için adeta bir labirentti. Kendi yetersizlik hissini, o ezici değersizlik duygusunu Milena'ya anlatabilmek için Dostoyevski'den bir örnek veriyor. Hikayeye göre ünlü bir eleştirmen Dostoyevski'yi övdüğünde Dostoyevski sevinçten değil, o övgüye layık olmadığını düşündüğü için hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. İşte bu cümleler, bunlar aslında Kafka'nın ruhunun bir çığlığı gibi. Milena'ya adeta şunu söylüyor: eğer benim içimi gerçekten görebilseydin ne kadar bayağı olduğumu anlar ve benden tiksinirdin. Bu ruh halini anlattığı en çarpıcı anlardan biri de şu. Bir gün elinde Milena'dan gelen bir mektupla yatağında uzanırken odada sırt üstü düşmüş ve çaresizce çırpılan bir böcek görüyor. Onu izliyor ama o kadar düşüncelerine dalmış, o kadar felç olmuş bir halde ki uzanıp böceği düzeltmeye bile mecali olmuyor. İşte bu onun felç olmuşluğunun en net resmi. İşte insanın aklına takılan soru da bu, değil mi? Bir insan bir yandan aşka bu kadar tutkunken diğer yandan o aşkın gerçekliğinden nasıl bu kadar korkabilir? Bu çelişki onların trajedisinin tam merkezinde duruyor. Mektuplar güvenli bir sığınaktı ama gerçek dünya dehşet vericiydi. Bu korku o kadar derindi ki Milena ile Viyana'da gerçekten buluşma fikri bile Kafka'yı bir kabusun içine sürüklemeye yetmişti. Bu kabusu da yine mektubunda en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Rüyasında Viyana'ya varıyor ama kendini bir yük gibi hissediyor. Milena'yı görüyor ama o bir hayalet gibi ulaşılmaz. Sonra Milena yanında beliriyor ve en büyük korkusunu yüzüne vuruyor. Seni daha alımlı sanmıştım. Yalvarıyor, bir sonraki gün için sadece 40 dakika koparabiliyor ama o an anlıyor ki Milena aslında hiç gelmeyecek ve umutsuzca arkasından bağırıyor. Bu kabus onun tüm korkularının bir özeti gibi. Mektuplardaki adama asla yetişemeyeceği ve aralarındaki o büyülü bağın gerçek bir buluşmaya dayanamayacağı korkusu. İşte bu cümle belki de her şeyi özetliyor. İçimdeki korkunç sesler var diyor, bir de sen varsın. İkinizi aynı anda dinleyemem.
Ama sana o kadar çok güveniyorum ki bu sesleri sana emanet edebilirim. Bu hem inanılmaz bir çaresizliğin hem de sarsılmaz bir güvenin itirafı. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu aşk gerçekliğin ağırlığına dayanamadı. Gerçek olamayacak kadar yoğun, mesafelere dayanamayacak kadar kırılgandı. Ve sonunda başladığı yerde, yani kağıtların arasında kaldı. Sonrası ise trajedilerle dolu. Mektuplar 1923'te kesiliyor. Bir yıl sonra Kafka veremden ölüyor. Yıllar sonra savaş kapıdayken Milene o mektupları, o kutsal emanetleri bir arkadaşına vererek kurtarıyor ve kendisi de bir direnişçi olarak 1944'te bir Nazi toplama kampında hayatını kaybediyor. Sadece birkaç kez görüşebildiler. Hayatları trajik bir şekilde ayrı ayrı son buldu. Ama arkalarında bağlarının en büyük kanıtı olan bu mektupları bıraktılar. Peki geriye dönüp baktığımızda sormamız gereken soru belki de şu. Onların aşkı gerçekten de bir ateşse, bu ateşi harlayan şey mektuplar mıydı? Yoksa tam tersine aralarındaki o fiziki mesafe, ikisinin de bu ateşte kül olmasını engelleyen bir kalkan mıydı? Bu, kelimelerle yaşanmış bir aşkın hem gücünü hem de trajedisini bize sonsuza dek hatırlatacak bir soru.